Kur'an-ı Kerim'de Lut kıssası vardır. Bu kıssada lanetlenen şey zorbalık ve mütecaviz olmaktır. Yani zorla birisine tacizde bulunmak. Zorla tecavüz etmek. Birisine zorla cinsel eğilimini dayatmak. Lanetlenmiştir. Çünkü orada Lut'un sözleri üzerinden bize bu mesaj veriliyor. Mesela ne diyor? Keşke diyor sırtımı dayayacağım, yaslanacağım bir gücüm, kuvvetim olsaydı. Çünkü geliyorlar, Lut'un evine giren 2 tane genci istiyorlar. Lut'un evini basıyorlar, kapıya dayanıyorlar ve kapıyı kırmak istiyorlar. Burada yasaklanan zorbalıktır. Zorbalık. Bu ayetler indiği zaman Mekke'ye baktığımızda da zorbalık yapıldığını görüyoruz. Zorbalıktan dolayı da Lut'un ve bu muamelelerde bulunanların lanetlendiğini görüyoruz. Öte yandan insanların cinsel eğilimlerini araştırmak, cinsel eğilimleri sebebiyle insanları teşhir etmek, mahkum etmek de tecessüse gireceğinden dolayı Kur'an'da yasaklanmıştır. وَلَا تَجَسَّسُوا Tecessüs etmeyiniz. Ayıp araştırmayınız. İnsanların ne eğilimde olduklarını araştırmak size düşmez. Teşhircilik, onları ortaya çıkarmak falan hepsi yasaklanmış. Yani ne tür bir cinsel eğilime sahip acaba? Sana ne? Niye araştırıyorsun? Kur'an yasaklıyor kardeşim. Araştırma. Sana ne? Peygamber'e bir insan geliyor, zina ettim diyor, yüzünü öbür tarafa dönüyor. Bu tarafa geçiyor, zina ettim diyor, yüzünü bu tarafa dönüyor. Ya Resulallah, zina ettim, gözümün içine bak diyor, bu tarafa dönüyor ya, götürün şunu diyor. Öyle bir zina etti diye onun böyle cezalandırma meraklısı değil yani. İnsanların bu tür yönlerini araştırmak Kur'an'a göre yasaklanmıştır. Şu halde o tür eğilimde olan insanlar zorbalığa başvurmadıkları, onlar üzerinde de herhangi bir zorbalık olmadığı sürece bulundukları şehirde haklarından mahrum edilemezler. Sen şu tür bir cinsel eğilime sahip misin? O nedenle şu işi yapamazsın, bu işi yapamazsın. Şöyle bir cezaya çarptırırsın. Denilemezler. Şimdi o insanları niye kayadan aşağıya atıyorsunuz? Eşcinsel oldukları için. Eşcinsel olduğunu niye araştırıyorsun? Sana ne? Ne yapmış eşcinsel olmuş da? İnsanları zorla eşcinsel yapmaya mı çalışmış? Ne yapmış yani? İnsanlar en fazla işte parayla fuhuş yapanlar falan var. Bunların da yetkili mahkemeleri vardır, şeyleri vardır. Öyle İslam'da öyle bir ceza yok ki. Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam anlatılırken doğal afet uyarısı da bulunuyor. Yani böyle zorbalıklar yapmayın. Cinsel eğilimlerinizi zorla başkasına dayatmaya kalkmayın diyor. Zorla başkasına dayatmaya kalkmayın diyor. En azından Osmanlı İmparatorluğu'ndaki seviyeyi bile şu anda biz yakalayabilmiş değiliz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ok Meydanı'nda padişahın önünde bir resmi geçit olayı anlatılır. Bir ara onu Osmanlıcadan Türkçe'ye çevirme işiyle uğraşmıştım. Oralarda okumuştum. Diyor ki şimdi de zenneler geçiyor. Yani eşcinsellere zenne deniyor. Padişahın önünden resmi geçit yapıyorlar. Başlarında da Ketu Dağları var. Yani onların başı. Yaşadıkları yer var. Yönetim bunları tanıyor. Yanlış işler yapmayın diyor. Kimseye zorbalık yapmıyor. Kimse de bunlara zorbalık yapmasın. Hakkınızı, hukukunuzu kendi bulunduğunuz yerde yaşayın diyor. Toplum tarafından varlıkları tanınmış, hakları, hukukları iade edilmiş ve canları, malları, güvenlikleri yönetim tarafından garanti altına alınmış. Osmanlı'da. Burada toplum daha bunu konuşamıyor bile. Yani bunu konuşana
bunu konuşanı hemen suçlamaya kalkıyorlar. Şimdi bunlardan bazıları bir dernek kurmuştu. Eşcinseller falan derneği diye. Benim yanıma geldiler. Oturduk konuştuk, bir sürü sorular sordular. İşte bu nedir, neydi, işte hastalık mıdır, şudur budur, dindeki yeri nedir? Biz de bir sürü mevzular anlattık. Giderken de çocuklar fotoğraf çektirdi gitti. Bunlar da gitmişler sitelerine koymuşlar. Bizim bu dinci sitelerden bir tanesi galiba Yeni Akit Gazetesi falan olabilir. İhsan El Açık Eşcinseller Derneği kurdu diye haber yapmış. Fotoğrafı da oraya koymuş. Niye bu derneği kurdu? Galiba kendisi de öyle bir şey. Yani mevzuyu konuşanın üstünde kalıyor. Bu kadar bir tabu haline getirilmiş. Adam mevzudan kaçıyor. Mevzuyu konuşanlarda değil, kusura bakma, mevzudan kaçanlarda galiba bir şey var diye şüpheleniyor. Neye kaçıyorsun? Ne var? Mevzuyu konuşmayacak mıyız? Her şeyi konuşacağız. Bunlar da konuşacağız. Toplumda böyle bir vaka varsa nereye kaçıyorsun kardeşim? Yani senin kendi çocuğun, kendi yakının böyle bir şeyin içerisine girdiği zaman ne yapacaksın? Bunların konuşulması lazım. Bunlar da insandır. Canları, malları, güvenlikleri, hakları, hukukları sağlanmak zorundadır. Sırf böyle bir eğilim içerisinde oldukları diye haklarından mahrum edilemezler. En azından hak hukuk meselesidir bu. İşin tıbbi tarafı, hastalık mıdır, şudur budur, böyle bir eğilim nereden geliyor, genetik midir falan. Bunları tıpçıların, biyologların, işin daha bir içine girmiş olan uzmanların konuşması gerekir. Benim açımdan, dini açıdan sorduğu için arkadaş söylüyorum. Eşcinsellerle eşcinsel olmayanlar da eşittir. Hangi bakımdan? Haklar bakımından. Nasıl ki kadınlarla erkekler eşittir. Nasıl ki Müslüman olanlarla olmayanlar eşittir. Nasıl ki Türklerle Kürtler eşittir. Nasıl ki zenginlerle yoksullar eşittir. Onlar da eğilimleri bakımından eşittirler. Ne açıdan? Haklar bakımından. Ben bu hakkı kullanırım, sen böyle bir eğilimin var, bu hakkı kullanamazsın. Ben çalışırım, sen çalışamazsın. Ben göğsümü gere gere yürüyorum, sen duvarın dibinden yürürsün. Sen yakalandığın yerde dövülürsün, asılırsın. Uçurumdan aşağı atılırsın. Yok böyle bir şey. İnsan olarak hepimiz eşitiz. Hak hukuk bakımından böyle bakılması gerekir. Evet hocam, bu haftada